Merhabalar, bugün sizlerle labneli poğaça tarifi paylaşacağım. Yapımı çok kolay, rengiyle, tadıyla hayran kalacağınız harika bir poğaça tarifi. Buyurun yapımına başlayalım. İlk önce poğaçamızın hamurunu hazırlayalım. Bunun için karıştırma kabına 4 su bardağı unu alıyorum. Unumuzu mutlaka önceden eleyelim. 1 yemek kaşığı yoğurt, 10 gram yaş maya, yarım paketten birazcık daha az oluyor. 1 adet yumurta akını içerisine, sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1,5 çorba kaşığı toz şeker, 1 çay bardağı ıspanak püresi 150 gram oluyor. Ispanağın üzerine birazcık su ekleyip blenderla geçirirsek bu şekilde oluyor. 250 gram tereyağı veya margarin oda sıcaklığında olsun. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yoğrulması için mutfak şefini alıyorum. Şöyle aparatını da hemen takıyorum. Ve bu şekilde 2 dakika yoğrulacak. Fazla yoğurmayacağız. Çünkü tereyağının erimesini istemiyoruz fazla. 2 dakika yoğrulması yeterli olacaktır. Elinizle yoğurursanız toparlanması yeterli olacaktır. Hamur güzelce toparlandı mı tamamdır. Fazla yoğurmayın ki tereyağı erimesin. Şöyle güzelce hemen kapattım. Temizliyorum ve hamurumu tezgaha alıyorum. Hamuru birazcık elimle toparlayıp daha sonra keseceğiz. Hamurla fazla oynamak istemiyorum. Hemen toparlıyorum ve ortadan ikiye kesiyorum. Bir parçasını alıyorum. Şöyle uzatıp parçalar haline keseceğim. Daha sonra beze haline getireceğiz. Şöyle birazcık uzatıyorum. Mümkünse elimizden geldiğince aynı boyutlarda yapmaya çalışalım. Şimdi 8 eşit parçaya kesiyorum. Diğerini de aynı şekilde 8 eşit parçaya keseceğiz. Toplamda 16 adet olacak. Şöyle dıştan içe olacak şekilde de beze haline getiriyorum. Hafiften toparlıyorum. İşte bu kadar bezemi tezgaha alıyorum. Bir tane daha hazırlayalım. Dıştan içe olacak şekilde bezemi toparlıyorum. Biraz da avucumda yuvarlıyorum ve bezem hazır. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Üzerlerini de buzdolabı poşeti kapatıyorum. Ve bu şekilde 10 dakika dinlendireceğim. 10 dakikanın sonunda poğaçalarımızın şeklini veriyoruz. Bir tane bezeyi alıyorum. Oklava yardımıyla biraz incelteceğiz. Fazla büyük olmasın. Diğer tarafı da aynı şekilde açacağım. İşte bu kadar. Bir tane daha yapalım. Bir tane bezemi alıyorum. Hafiften üstüne bastırıyorum. Ve oklava yardımıyla açıyorum. Fazla değil. Birazcık açmam yeterli olacaktır. Üzerlerine fazla bastırmıyoruz. Hafiften bastırmamız yeterli olacaktır. Hamur yumuşak olduğu için çok çabuk açılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi inceliği bu şekilde. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Daha sonra 400 gram labne peynirini sıkma poşetine alıyorum. Ve hepsinin tam ortasına 1 yemek kaşığı dolu olacak şekilde diyeyim. Bu şekilde ortalarına sıkıyorum. Sıkma poşetine koyarsanız işiniz çok kolay olur. Hepsini de bu şekilde hazırlıyorum. Daha sonra bir köşesinden tutup diğer tarafa katlıyorum. Birazcık üzerlerine bastırıyorum. Hepsini bu şekilde kapatıp hazırlıyorum. Daha sonra tam köşelerini fazla olmayacak şekilde köşe taraflarını kesiyorum. Bu işlemi bir kek kalıbıyla veya bir tabak yardımıyla da yapabilirsiniz. Benim aparatım gibi elinizin altında yoksa fazla olmayacak şekilde sadece uç kısımlarını kesiyorum ve kalan hamurları da toparlayacağız. Kalan hamurlardan da 4 adet poğaçamız çıktı. Toplamda 20 adet poğaça elde etmiş olduk bu tariften. Şöyle inceliğini, güzelliğini size göstermek istiyorum. Yağlı kağıt koyduğum fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Son olarak poğaçalarımızın üzerine ayırdığımız yumurta sarısını biraz çırpıp poğaçalarımızın üzerine sürüyorum.
Hepsinin üzerine yumurta sarısını sürüyorum ve üzerlerine son olarak da susam serpiştiriyorum. İster susam ister çörek otu veya hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Direkt fırına verebilirsiniz. Son olarak susamların üzerinden fırça yardımıyla birazcık bastırıyorum ki piştiğinde düşmesin. Ben bunu bütün poğaçalarımda yapıyorum ve poğaçalarım fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında fanlı ayarda poğaçalarımı pişmeye gönderiyorum. Hadi bakalım fırına. Poğaçalarımı fırında sadece 13 dakika bırakıyorum. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Dikkatli olalım, çabuk pişecektir. 13 dakikanın sonunda poğaçalarımı fırından alıyorum. Ve geri kalan poğaçalarımı da fırına veriyorum. Şöyle güzelliğini size yakından göstermek istiyorum. Poğaçalarım çok güzel pişti. Diğer poğaçalarımı da pişiriyorum. Daha sonra çayı demleyip servise alıyorum. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Hem görüntüsü hem lezzeti harika. Mutfak buram buram poğaça kokuyor. Çok çok güzel. Hemen bir tanesini alıp size göstermek istiyorum. Poğaçalarımız harika oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.